Mutfakta Hayat'tan tekrar merhaba. Yine hepimizin sevebileceği anne pastası. Ne diyelim? Anne pastası her zaman özeldir ve güzeldir. Diğer adıyla Muğla halkası tarifiyle geldim. Malzeme listemiz 6 yumurta, 2 su bardağı zeytinyağı, 4 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı yoğurt kaymağı veya süt kaymağı, 2 su bardağı süt, 4 su bardağı toz şeker, 1 portakal veya limon kabuğu, 1 portakal suyu, 1 yemek kaşığı karbonat, 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığına yakın tuz, un, isteğe bağlı birer çay kaşığı tarçın, karanfil, üzeri için ceviz de olabilir. İster kullanırsınız, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Evet, Muğla halkasını yapabilmek için hemen leğenimi aldım. Ön hazırlık olarak şöyle güzelce şekerle portakal kabuğunu iyice ovaladım. Şöyle bir kenara alıyorum. Hemen yumurtalarımızı kırıyorum 6 tane. Evet, 6 tane yumurtamızı kırdım. 2 su bardağı zeytinyağımızı ilave ediyorum. Hemen üzerine yoğurtlarımızı da alıyorum. 4 su bardağı. Özellikle ev yoğurdu olacak arkadaşlar. Yumurtam da köy yumurtası komşumun. Yine kendi yapmış olduğum ev yoğurdu ve artı sütün kaymağı ve yoğurdun kaymağı var. Bir bardak onu da ilave ediyorum. Hemen sütümüzü de ilave ediyorum. Öncelikle sıvıları şöyle bir güzel bir çırpacağım. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla açmak istiyorum, karıştırmak istiyorum. Bu kadar yeterli. Kaşıkla devam edeceğim. Hemen portakal suyumuzu ilave ediyorum. Portakal kabuklarımızı da ilave ediyorum. Şekerle ovalamış olduğum. Şöyle bir karıştıracağım. Evet, iyice karıştırdım. Şöyle şekerimizi de ilave ediyorum hemen. Şekeri en son ilave etme amacım şeker içinde erimesin. Kıtır kıtır gelsin güzelce. Pastamız, Muğla halkamız. Hemen şöyle onu da karıştırdım. Bununla devam edeceğim. Şu elimin altını bir kaldırayım. Evet, unumuzu yanıma aldım. Hemen devam ediyorum. Şöyle belli bir miktar un ilave edeceğim. Öncelikle kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Burada bir çay kaşığına yakın tuzumuz ve karbonatımız var. Şöyle karbonatımızı da hemen tuzla beraber üzerine aldım. Hemen kabartma tozlarımızı, vanilyamızı, tarçın ve karanfili de ilave ediyorum. Mis gibi koktu şimdiden. Hemen yine biraz üzerine un alıyorum. Burada yavaş yavaş ilave etmek çok önemli. Çok katı bir hamur olmayacak. Artı yoğrulmayacak arkadaşlar. Şöyle ele yapışır bir hamur olması gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum kaşıkla. Evet, kaşıkla güzelce karıştıra karıştıra unumuzu yedirdik. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu. Ele yapışır bir hamur arkadaşlar ve yoğurmadık, özelliği bu. Şöyle elime aldığımda, şu şekilde yaptığımda görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki biz bunu yağ ile yapacağız sinin içerisine. Şimdilik üzerine örtüp 15 dakikaya yakın dinlendireceğim. Evet, hamurumuzu görmüş olduğunuz gibi güzelce dinlendirdim 20 dakika. Bu arada vermiş olduğum ölçü, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Unumu güzelce kabıma aldım, tarttım.
O şekilde içerisine ne kadar un ilave ettim. Size şöyle söyleyeyim. 2 kilo 900 gram un aldı ve güzelce işlemeye başlayabilirim hamurumuzu. Şöyle tepsilerimi alıp geliyorum. Fırın tepsimi zeytinyağıyla güzelce yağladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 142 grama bir tepsiliğini ayarladım. Hemen tepsimize işlemeye başlıyoruz. Tepsimi şöyle kenara alacağım. Zeytinyağımızı da yanımıza alıyoruz. Hemen bir bezemden alıyorum. Şöyle tezgahımın üstünü de yağlayacağım. Ellerimi de yağlıyorum ve yuvarlıyoruz. Şu şekilde de açabiliriz. Şöyle birkaç tane göstereceğim. Hemen şöyle etrafından sardıktan sonra tepsime alıyorum. Çok fazla elimizi yağlamayacağız tezgahımızda. Ben biraz çok yağlamışım. O yüzden birazını elimde açmak zorunda kaldım. Yuvarlayarak şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu. Ve hepsini yapıp geliyorum. Diğer tepsimi de güzelce yağlamıştım. Hemen şöyle yana aldım. Bezelerimi de ayırmıştım tekrar. Yine ikinci tepsime de aynı şekilde devam ediyorum. İsterseniz örgü şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde hemen halkamızı oluşturdum. Tepsimi de aldım. İkinci tepsimi de hazırladıktan sonra tekrar geliyorum arkadaşlar. 2 tepsi anne pastası, muğla halkası hazır. Muğla halkamızın şöyle süsünü yapacağım. Çatallayacağız arkadaşlar. Hepsini. Evet. Diğer silimizi de çatalla süsünü yapacağım arkadaşlar tamamen. Bu tepsimize yumurta sarısı sürmeyeceğim arkadaşlar diğer tepsimize. Bu tepsimize de yumurta sarısı süreceğim. İsterseniz hiç sürmeyebilirsiniz. Evet, yumurta sarımızı da sürüyorum. Yumurta sarımıza bu arada biraz zeytinyağı ilave ettim. Evet, yumurta sarımızı da sürdükten sonra ısıtılmış fırında 180 derecede kontrollü bir şekilde 40-45 dakika pişiriyoruz. 2 tepsi muğla halkamız hazır. İç sıcağı çıktıktan sonra servise gidiyorum. Evet, muğla halkası çöreği tepsi yapabileceğimiz anne pastası, anne kurabiyesi, muğla halkası adıyla servise hazır. Sizlerin de kolaylıkla yapabileceği bu tarifi denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Yine bir videomuzun sonuna geldim. Kanalımızın büyümesi ve gelişmesi adına yorum beğeni bırakmayı, zili açmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.